Merhaba. Tarih okumalarıma anı kitaplarıyla devam ediyorum bildiğiniz gibi. En son okuduğum kitap da Atatürk'ün sırdaşı Kılıç Ali'nin anıları. Hulusi Turgut derlemiş. Çok genç yaşta Atatürk'ün silah ve mücadele arkadaşı, vefatına kadar da onun en güvendiği dostlarından, sırdaşlarından olan Kılıç Ali, kendi gözünden ve kendi yaşadıklarından, tanıklık ettiği olaylardan yola çıkarak Kurtuluş Savaşı ve sonrasını anlatmış. Ali Kılıç, İstanbul Beşiktaş'ta doğdu. Asıl adı Emrullahzade Asaf'tı. Küçük Zabit Mektebi'nden mezun oldu. Balkan Savaşı ve Çanakkale muharebelerinde teğmen, üsteğmen rütbeleriyle görev yaptı. Çanakkale'de yaralandı. Teşkilat-ı Mahsusa'da hizmet etti. 1917'de Azerbaycan'a giden İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa'nın başyaverliğini yaptı. Mütarekeden sonra 1919'da ülkenin kurtulması için çalışma imkanlarını ararken Enver Paşa'nın Orta Asya'daki birliklerine iltihak etmek üzere harekete geçti. Ancak Mahmut Celal Bey'in önerisi üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu harekatına katıldı. Mustafa Kemal Paşa, Kılıç Ali'yi Ayıntap ve Maraş havalisinde Kuvayi Milliye'yi teşkilatlandırmaya memur etti. Emrullahzade Asaf o tarihten itibaren Kılıç Ali namı ile tanınmaya başlandı. Cumhuriyetin ilanından sonra soyadı kanunu çıkınca Atatürk kendisine Kılıç soyadını verdi. Ayıntap ve Maraş'ta Fransız ve Ermenilere karşı direniş örgütlenmesinde büyük hizmetleri geçen ve Ayıntap kahramanı diye anılan Kılıç Ali, Yozgat ve Düzce isyanlarının bastırılması sırasında Çerkesetlem Kuvayi Seferiyesi yanında görev aldı. 1920'de 1. Meclis'te Ayıntap milletvekili seçildi. Aynı yıl Ankara İstiklal Mahkemesi üyeliğine getirildi. Türkiye İş Bankası'nın kurucu üyesi de olan Kılıç Ali, İstanbul'da vefat etti. Kitabın arka kapağında yazdığı gibi Ayıntap ve Maraş müdafasında görevlendirilmişti ve anılarının başında da sizlerle paylaşmakta istediğim ilk yer Maraş ve Antep müdafası ile ilgili. Asil göğsünü aşağı ovanın uzaklardaki ufuklarına kadar gererek Ahır Dağı'na yaslanmış olan Maraş, her evinde bir şadırvan, her sokağında bir dere akan, yeşilliklere gömülü bu Türk beldesi, sırtlan ruhlu emperyalizmin istila programında bir kilometre taşı, sömürge yolunda bir aşamaydı. İşgalci kuvvet, daha doğrusu o bölgeyi istilaya yeltenen devlet, kendini kolaylıkla üstesinden gelebileceği bir fütuhat karşısında sanırken, asil ruhlu ulusumuzun varlığına ve bağımsızlığına saldıranlara karşı ne kadar amansız olduğunu, tarih boyunca nasıl kanıtlamış olduğunun farkında değildi. Kuvvetleri 1920 yılının Ocak ayının son haftasında ateş yağdıran kahramanlarla karşılaşınca gafletten uyandı. Emperyalist düşleri bir anda boğucu bir kabusa dönüştü. Bir zafer yürüyüşü içinde yola çıktıklarını zannedenler, nasıl çetin bir kayaya çarptıklarını o zaman anladılar. İşgal kuvvetleri ilk darbeyi bu kahramanlar kaynağında yemişti. Maraş'ın kahraman çocukları amansızca saldırıyorlardı. Kanlı çarpışmalar yalnız kırlarda değil, dağlarda değil, şehrin sokaklarında da oluyordu. 30 gün süren bu kahramanca kavga, aslanlar gibi kükreyen bir halkın ayaklanışı, düşmanı ezmeye ve Maraş'ı tamamen temizlemeye yetmişti. Maraşlılar varlıklarını, şehirlerini, meşru haklarını savunmak için dünyayı hayrete ve dehşete düşüren kahramanca hamlelerle ulusal kurtuluş mücadelesinin de yolunu açtılar. Topumuz yoktu. Tüfeğimiz azdı. Düzenli ordumuz yoktu. Cephanemiz kıttı. Maraş Türkleri bu harikaları soylu kanındaki cevherle yaptı. Maraş'ın Şekerli Camii civarında şiddetli bir sokak çatışması oluyordu. Bir aralık yanında bir kadın belirdi. Bir eliyle bir gaz tenekesi taşıyor, öteki elinde birkaç altın tutuyordu. Halinde büyük bir telaş ve heyecan vardı. Yalvarır bir sesle, "Aman paşam," diyordu. "Evimin bitişiğindeki evde Fransız ve Ermeni kuvvetleri var. Oradan size ateş ediyorlar. İşte şu bir teneke gazı getirdim. Benim evimi yakın ki onların barındığı evde yansın. Bu paraları da yakan yiğide ödül olarak verin." Kadın, erkek, çoluk çocuktan ibaret Maraş'ın bir avuç yiğit evladı
bütün bir düşman dünyasına karşı ayaklanmıştı. Her Maraş ihtiyarı, ateşli bir delikanlı, her Maraş delikanlısı tam donanımlı ordu kesilmişti. Analar, gelinlik kızlar kükremiş kaplanları hayrete düşürecek bir kahramanlıkla dövüşüyordu. Bu diyarın yalnız evlatları değil, havası da, suyu da, toprağı da, hatta gündüzü ve gecesi de dövüşüyordu. Kahramanmaraşlılar, kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle kendi şehirlerini kurtardıktan sonra Antep'teki kardeşlerinin yardımına da koştular. Gerek şehir dışındaki çarpışmalarda, gerekse şehir içinde büyük yararlılıklar ve kahramanlıklar gösterdiler. Maraşlılar, ulusal kurtuluş mücadelesinin başlangıcında gerçek bir destan yazdılar. Yozgat ayaklanması ile ilgili anılarında şunları anlatmış Kılıç Ali. Ertesi gün Maraş'a hareket ettim. Maraş'ta 2 gün kaldıktan sonra Kayseri'ye geldiğimde Mustafa Kemal Paşa tarafından makine başında, yani telgraftan söz ediyor, Yenihan'da başlayan isyanın Yozgat iline sıçramakta olduğu bildiriliyor ve derhal olay yerine giderek duruma hakim olmam emrediliyordu. Ayaklanmalar o kadar tehlikeli bir hal almıştı ki emirler doğrudan Mustafa Kemal Paşa ve Genelkurmay Başkanı tarafından veriliyordu. O tarihte Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü'ydü. Mareşal Fevzi Çakmak ise hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Başbakanlık anlamına gelen icra vekilleri heyeti başkanlığı yapıyordu. Mahiyetimde bulunan 50 süvari ile birlikte Kırşehir üzerinden Mucur'a, oradan da 1 Haziran 1920'de Yozgat'a yetiştim. Hayret, hatta dehşet içindeydim. Ali Galip olayı Sivas Kongresi'nin toplanmasını bile tehdit ederken yollar bu kadar tehlikeli değildi. Yanımda Maraş-Antep savunmasının seçkin fedaileri vardı. Hepimiz dişimizden tırnağımıza kadar silahlıydık. Yol üzerinde karşılaştığımız her vatandaşın ilk kaygısı ülke içindeki bu kana ve kine dönüşmüş ayrılığın nasıl giderileceğiydi. Ne olmuştu bu ülkeye? Dünya yüzünde bağımsız bir Türk devleti bırakmamak için yemin etmiş olan düşmanlarımızın amaçlarına ister istemez alet olma felaketinin asıl kaynağı neydi? İhanet tahriklerinin sahipleri kimlerdi? Bunlar Anadolu'da zaman zaman huzuru bozmuş eşkıyalık hareketleri de değildi. Bu devlet otoritesi denilen kutsal varlık elden gitti mi, ardından neler gelebileceğinin acı tablosuydu. Çocukluğumdan bilirim. Bizim Beşiktaş'ta Kılıç Ali semtinde, daha sonra oturduğumuz Bakırköy'de Ermeni komşularımız vardı. Gül gibi geçinirdik. Hatta bir Ermeni papazı bana Fransızca dersi vermişti. Ermeni arkadaşlarımın Türkçeden başka dil konuştuklarını hatırlamam. Evlerinde de öyleydi. Ben de bu birlik ve beraberlik duygusu öylesine yer etmişti ki Antep'te Ermenilerin Fransızların önünde bir intikam fırtınası gibi estiklerini görünce bu kin ve gazabın iç yüzünü araştırmak ihtiyacını duydum. Maraş'ta da benzer durum olunca 2 Ermeni papazıyla görüştüm. Onlar birbirlerinden bile çekinerek yalnız kaldıklarında bana şöyle demişlerdi. Bunlar bizim Ermeniler değil. Bunlar Rus Ermenisi. Allah belalarını versin. Beyinleri yıkanmış. Ne yaptıklarını, ne istediklerini bilmiyorlar. Bunların beynini her önüne gelen Türk düşmanlığıyla doldurmuş. Ali Fuat Paşa'nın, yani Ali Fuat Cebesoy'un sinirlendiği bir olayı anlatıyor burada da. Ali Fuat Paşa piyanonun kapağını bir vuruşta kırdı. Ali Fuat Cebesoy ile Refet Bele, İsmet İnönü'nün Genelkurmay Başkanlığına getirilmesine karşı çıktılar. Bunlar kendilerinden sonra Anadolu'ya gelerek ulusal mücadeleye katılmış olan İsmet Bey'in birdenbire en yüksek askeri makama getirilmesini doğru bulmuyorlardı. Dün gibi hatırlarım. Ali Fuat Paşa o günlerde Ankara'daydı. Ben Ankara İstasyonu Müdürü'ne ait özel binanın salonunda Genelkurmay Başkanı olan İsmet Bey'in onuruna bir akşam yemeği vermiştim. Mustafa Kemal Paşa'dan bu yemeği onurlandırmasını rica ettim, kabul etti. Bursa Milletvekili Muhittin Baha, Elazığ Milletvekili Hüseyin gibi bazı milletvekilleri de katılmış. Bir ara Hüseyin Bey bilmem hangi nedenle İsmet Bey hakkında övücü birkaç söz söyledi. Ali Fuat Paşa buna dayanamayarak aldığı birkaç duble alkolün de etkisiyle olacak, öfkesini ve duygusunu zapt edemedi. Odanın bir köşesinde duran ve çevresinde bulunduğumuz piyanoya yumruğuyla vurarak, hatta piyanonun kapağını bir vuruşta kırarak öfkesini gösterdi. Mustafa Kemal her şeye rağmen Ali Fuat Paşa'yı çok seviyordu. Ondan bir türlü vazgeçmek istemiyordu.
Ali Fuat Paşa'nın ulusal mücadelenin başlangıcından itibaren kendisine gösterdiği yardımı ve bağlılığı unutamıyordu. Zaten vefakar bir insandı. Bu nedenle paşayı feda etmek ve silmek istemiyordu. Bu olaydan bir süre sonra Moskova'ya bir elçi göndermek gerekmişti. Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa'nın ordudan ayrılarak Moskova Büyükelçisi olmasını uygun gördü. O da kabul ederek Moskova'ya gitti. Ali Fuat Paşa'nın anılarını da yine videolarım arasında görebilirsiniz. Komünist Partisi neden kuruldu? Mustafa Kemal, ulusal kurtuluş mücadelesinin ilk günlerinde bir yandan ülkeyi düşman işgalinden kurtarmaya çalışıp bunun için hazırlıklar yaparken bir yandan da mecliste türemiş olan bazı grupların muhalefetine göğüs germek ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalmıştı. O sırada ülkede bir Yeşil Ordu, bir de komünizm cereyanı ortaya çıkmıştı. Yeşil Ordu, Tokat Milletvekili Nazım, Eyüp Sabri, Şeyh Servet Efendi ve benzeri bazı kişiler tarafından yönetiliyordu. Celal Bayar ve Hakkı Bey için de bu kuruluşa eğilimleri vardı. Bunlar Yeşil Ordu adı altında bir çeşit komünist program hazırlamışlardı. Ulusal davaya aykırı prensipleri ve hareketleri ortaya çıkınca bu kuruluş Mustafa Kemal tarafından hemen kapattırıldı. Kapatıldıktan sonra yönetim merkezine bir gün Celal Bayar uğramış. Nazım Bey'den başka kimseyi bulamayınca diğer üyelerin nerede olduğunu sormuş. O da şu cevabı vermişti. Onların hepsi korkak. Kapatma kararından korkup dağıldılar. Dağılmayıp da ne yapacaklardı? Kalacaklardı. Mustafa Kemal'le sonuna kadar mücadele edecektik. Yeşil orducular gerçek komünizmin peşindeydiler. Rus makamlarıyla temaslı oldukları, oradan talimat aldıkları anlaşılmıştı. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin o karışık ve ateşli günlerinde bir de Bolşevik Partisi olayı ortaya çıktı. Eskişehir'de kurulmakta olan Halk İştirakiyun Fırkası mecliste ilgi uyandırmıştı. Bazı milletvekillerinin bu partiye eğilimleri vardı. Bursa Milletvekili Şeyh Servet Efendi bu partinin başlıca temsilcilerinden biri gibiydi. Türkiye'nin bütün cephelerde düşmanla savaştığı ve husumet dünyasının Türkiye'ye karşı birleştiği günlerde Bolşevikler Ankara'ya ilk kez temsilci göndermişlerdi. Bu nedenle ülkede Bolşeviklere karşı bir sempati hissediliyordu. Bu arada Afyon Milletvekili Şükrü ile Tokat Milletvekili Nazım Beylerin Rus Büyükelçiliği ile sıkı bir ilişki kurmuş oldukları da gözden kaçmıyordu. Öte yandan Ankara'ya gelen Vakkas namındaki mülkiye kaymakamlarından biri, İzmit Milletvekili Sırrı Bey ve diğer bazı milletvekilleriyle birleşerek onlarla birlikte bir komünist partisi kurmak istiyordu. Bunlar o zaman Çerkes Ethem'i de aralarına almış görünüyorlardı. Hatta Çerkes Ethem bu amaçla Eskişehir'de Yeni Dünya adlı bir gazete çıkarmaya başlamıştı. Bunlar Çerkes Ethem'i partilerinin başına getirmek niyetindeydiler. Vakkas tarafından Ankara'da düzenlenen bir toplantıda Yozgat'tan gelmekte olan Çerkes Ethem'i karşılamak üzere parlak bir program yapılması ve Ethem'in bu nedenle ulusal kahraman ilan edilmesi konusu görüşülmüştü. Davetliler arasında bulunan Mustafa Kemal Paşa'nın Trablusgarp'tan itibaren güvenini kazanmış yakın arkadaşı Kocaeli Milletvekili Süreyya Bey dayanamayarak ayağa kalkmış ve şöyle haykırmıştı. Başımızda koskocaman bir ulusal kahraman dururken bu ünvanı başkalarına vermek doğru olmaz. Bunun görüşülmesi bile abestir. Süreyya Bey'in bu hiddet ve tepkisi üzerine toplantı Vakkas'ın istediği kararı alamayarak dağılmıştı. Rus Büyükelçisi Aralov ve Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilov'un milletvekillerine sık sık yemek vermeleri, ülkenin çeşitli yerlerine yaptıkları gezilerde komünizm propagandasını yoğunlaştırmaları giderek ciddiyet kazanmaya başlamıştı. Doğu sınırımızdan girmek üzere olan bu tehlikeli akımı önlemek gerekiyordu. Bunun şiddetle veya yasal yollarla önlemek o günün dış politikasına uygun değildi. Durumu dikkatle izleyen Mustafa Kemal Paşa buna da çare bulmakta gecikmedi. Şöyle diyordu. Biz dışarıdan gelecek herhangi bir tehlikeye uyarak değil, kendi bünyemizi göz önünde alarak gerekiyorsa partiyi kendimiz kurabiliriz. Henüz kurulmakta olan orduda bu cereyanın başladığını ve büyüme ihtimali olduğunu görünce Fevzi ve İsmet Paşalara da danışarak gerektiği zaman kapatmak şartıyla bir komünist partisi kurulmasını yararlı gördü. Bu kararını Doğu Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'ya bir şifreyle bildirip onun görüşünü sordu. Kazım Karabekir Paşa onayını şu şekilde bildirdi. Madem ki orduda böyle bir cereyan hissedilmiştir, bunu önlemek için alınan bu kararın faydalı olacağında
Ben de hemfikirim. Ancak zamanı geldiğinde bu partiyi derhal feshetmek şarttır. Çok geçmeden danışıklı olarak benim de dahil olduğum birkaç kişiyle bir merkez kurulu oluşturuldu. Hakkı Behiç Bey genel sekreterliğe getirildi. Kurul, Hakimiyeti Milliye Matbaası'nın üstündeki küçük bir odada işe başladı. Hatta o sırada Moskova Büyükelçiliğine tayin edilen Ali Fuat Paşa'ya bir güven mektubu vermiş, durumu Komünist Enternasyonel'e bildirmiştik. Fakat Ruslar bunun danışıklı bir kuruluş olduğunu sezdikleri için partiyi tanımadılar. Rusların gözünü boyamak ve faaliyetlerine imkan bırakmamak için girişilen bu danışıklı parti kurma olayı üzerine Vakkas ve arkadaşlarının Komünist Partisi kurma girişimi sonuçsuz kaldı. Bir süre yaşayan partimiz istenen amacı sağladıktan sonra yine Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle kendi kendini feshetti. Abba'yı gezdirdim geldim. Kaldığım yerden devam edeceğim şimdi. Halk Partisi'nin kuruluşu. Barışın sağlanmasının ardından halkçılık esaslarına dayalı Halk Fırkası adında siyasi bir parti kurmak ve milletin mütevazı bir bireyi olarak hayatının sonuna kadar vatanın hizmetine adamak Gazi'nin en büyük emellerinden biriydi. Derdi ki, herhangi bir çalışma yıllarla izlenecek ve uygulanacak bir programa dayandırılmazsa daima başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Dolayısıyla bir programa dayanmayan girişimler, kişisel ve keyfi olmaktan kurtulamazlar. Programsız girişimler daima sahipleri olan kişilerin değişmesiyle ve hatta kişisel etkilerinin bitmesiyle söner gider. Gazi ülkede haberleşme araçlarının sınırlı olduğunu, eğitimin her yerde herkese layıkıyla verilemediğini, cehaletin toplumsal hayatımızın en büyük düşmanı olduğunu çok iyi biliyordu. Faaliyeti bu noktalar üzerinde yoğunlaştırmak üzere kurulacak partinin programına bu nedenle önem veriyordu. Dış ülkelerdeki bütün siyasi partilerin ilkelerini, programlarını incelemiş ve inceletmişti. Bir yandan Lozan Konferansı'nın en ince ayrıntılarına kadar her şeyiyle meşgul olurken, bir yandan da bu incelemeleri yapmış ve kuracağı partinin dayanacağı ilkeleri belirlemişti. İncelediği programları, ülkenin ve milletin ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli görmemişti. Onun amacı milletin bünyesine göre bir programla ortaya çıkmaktı. Ülkenin belli başlı uzmanları ve aydınlarıyla sık sık görüşürdü. Onları bir akademi olan sofrasına davet ediyor, halkı ezen ve yoksullaştıran vergi adaletsizliğinin nasıl düzeltileceğini, ticaret ve sanayinin nasıl geliştirileceğini, maden ve orman gibi doğal servetlerden azami şekilde yararlanmak için yasalarda ne gibi değişiklikler yapmak gerektiğini, ülkede ne gibi inşaat yapılabileceğini, askerlik süresinin kısaltılmasına kadar her şeyi onlarla konuşuyor, görüş ve önerilerini dinliyordu. Saatlerce, günlerce konuşuluyor, tartışmalar yapılıyordu. Uzun çalışmalardan sonra parti programının projesi belirlenmiş oldu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu adına ilan edilen 9 ilkeyi kabul ederek milletvekili seçilmiş olanlar toplantıya çağrıldı. Büyük Millet Meclisi salonunda 8 Ağustos 1923'te yapılan bu toplantıya 113 milletvekili katıldı. Katılanların arasında ben de vardım. Gazi bu toplantıda Milli Hareket'in başından Millet Meclisi'nin kuruluşuna kadar Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin geçirdiği bütün siyasi aşamaları anlattı. Yeni kurulacak partiye hangi nedenlerle ve ne amaçla ihtiyaç olduğunu açıkladı. Grubun görüşlerini de aldıktan sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Halk Fırkası'na dönüştürüldüğünü bildirdi. Fırka tüzüğünün hazırlanmasını milletvekillerinden oluşacak bir komisyona havale etti. Program üzerinde ise tekrar haftalarca çalışıldı, incelemeler yapıldı, tartışmalar hatta eleştiriler oldu. Sonunda program kabul edildi ve bu programla birlikte Halk Fırkası'nın kuruluşu resmen ilan edildi. Parti, Gazi'yi ittifakla genel başkan seçti. Tüzük gereğince genel sekreterini, meclis grubu yönetim kurulunu ve genel yönetim kurulunu seçerek resmen işe başladı. Bir süre geçtikten sonra Cumhuriyet kelimesinin eklenmesiyle partinin adı Cumhuriyet Halk Fırkası oldu. Kazım Karabekir'in birkaç kitabını okumuştum, hatıralarını anlattığı. Onları da videolar arasında görebilirsiniz. Şimdiki bölüm Kazım Karabekir'in Yakılan kitabı.
Kazım Karabekir Paşa 3. bölümde anlatacağım İzmir suikasti olayından sonra küskün bir durumda Erenköy'deki köşküne çekilmişti. İsmet Paşa o günlerde onunla arayı düzeltmek çabasına girmişti. O tarihte Kadıköy'de oturan eniştesi Abdurrezzak Bey'in evinde buluştukları ve hatta bir öğle yemeğini birlikte yedikleri söyleniyordu. Bu görüşmelerinden Atatürk'ün bilgisi olduğundan kuşkulanan İsmet Paşa bir gün Atatürk'e gelmiş ve şunları söylemişti. Kazım Karabekir Paşa nutkunuza cevap olarak bir kitap yazmış. Bugünlerde birkaç muhalif gazeteyle reklamı yapılarak yayınlanacakmış. Bu teşebbüsü önemli gördüğüm için kendisiyle görüşmeye ve gerçeği öğrenmeye çalıştım. Fakat bir sonuç alamadım. Oysa o günlerde İsmet Paşa'nın Kazım Karabekir Paşa ile görüştüğünden Atatürk'ün haberi yoktu. İşin iç yüzünü sonradan öğrenecekti. İsmet Paşa aslında bir taşla iki kuş vurmak istiyordu. Kazım Karabekir Paşa'nın kitabında Atatürk'ten çok kendisiyle ilgili açıklamalar olacağını tahmin ettiği için Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cevdet Kerim Bey'e gerekli talimatı vermişti. Bununla da yetinmemiş, Kazım Karabekir Paşa ile doğrudan görüşmeye ve samimiyet kurmaya başlamıştı. İsmet Paşa'nın bu meseleyi ortaya attığı gün ben de tesadüfen İstanbul'a gidiyordum. Akşama doğru veda etmek ve emirlerini almak üzere Çankaya Köşkü'ne Atatürk'ün yanına gittim. Atatürk Ordu Müfettişi İzzettin Paşa ile birlikte köşkün havuz kenarındaki mermer salonda yuvarlak, alçak bir masa başında oturuyordu. Bana da izin verdi, oturdum. Söz arasında Kazım Karabekir Paşa'nın bir kitap yayınlamak üzere olduğunu anlattı ve bize böyle bir şey duyup duymadığımızı sordu. İzzettin Paşa'nın da benim de bilgimiz yoktu. Bunun üzerine Atatürk bana şu talimatı verdi. Kılıç, sen madem bu akşam İstanbul'a gidiyorsun, orada bunu öğrenmeye çalış. Gerçekten böyle bir şey var mı? Herkes böyle bir kitap yazabilir. Ancak İsmet Paşa'nın dediği gibi gösteri şeklinde niçin yapılsın? Bunları bir anla. Ertesi gün İstanbul'a geldim. Halk Partisi İl Başkanı Cevdet Kerim Bey ile görüştüm. Böyle bir kitaptan haberdar olup olmadığını sordum. Bana şunları anlattı. Bunu ben de duydum ve İsmet Paşa'ya yazdım. Gerçekten Kazım Karabekir Paşa böyle bir kitap yazmış ve hatta basılmış. Bugünlerde de afişlerle, gazetelerle her yerde reklam yapılıp satışa çıkarılacakmış. Kitapta Atatürk'ün nutkuna cevap oluşturan bölümler olduğu gibi İsmet Paşa ile Fevzi Paşa'nın aleyhinde bölümler de varmış. İsmet Paşa, bu kitabın yayımlanmasına engel olunuz diyor. Nasıl engel olacağım? Şaşırdım kaldım. Cevdet Kerim Bey'e akıl verdim. Gayet kolay. Matbaa sahibini çağır. Bu kitabın bugün için yayını sakıncalıdır. Dolayısıyla ne kadar masrafın varsa verelim, bundan vazgeç dersin. Kabul ederse kitapları satın alırsın. Cevdet Kerim Bey bu çözüm şekline çok sevindi. Büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş, rahatlamış gibiydi. Rica ediyorum Kılıç Ali Bey, Atatürk ve İsmet Paşa ile haberleş. Bu işi sen hallediver. Ben de haberleştim ve kitapları satın alma yetkisini aldım. Cevdet Kerim Bey aracı ve bu durumu haber veren genci bana getirdi. Bu vasıtayla matbaa sahibiyle görüştüm. Hatırımda kaldığına göre 1800 veya 2000 liraya pazarlık ederek kitapları satın aldık. Cevdet Kerim Bey de satın alınan kitapları kaldırdı, uzun süre saklama imkanı olmadığı için de galiba yaktırdı. Kazım Karabekir anılarında bu kitap yakma olayını anlatıyor ancak satın alındığını söylemiyor. Bir kamyona gelinip kitapların emrivaki ile alındığını ve yakıldığını söylemişti. Ankara'ya döndüğümde İsmet Paşa'yı çok memnun olmuş gördüm. Satın alınan kitaplardan ikisini Ankara'ya götürmüş, birini Atatürk'e, birini de İsmet Paşa'ya vermiştim. Fakat İsmet Paşa kitapların bu şekilde satın alınıp ortadan kaldırılmasını yeterli görmüyordu. Belgeler Kazım Karabekir Paşa'nın elinde kaldıkça günün birinde tekrar basılması kabildir. Onun için elindeki belgeleri alıp yok etmek gerekir. İsmet Paşa'nın bunun için gerekli planı yapmış olduğu Atatürk'e söylediği şu sözlerden anlaşılıyordu. Paşam, Kazım Karabekir Kolordu Kumandanlığı, ordu müfettişliği yapmış bir kişidir. Genelkurmay'a teslimi gerekirken ihmal etmiş olduğu bir takım belgelere sahiptir. Bunları şimdiye kadar da vermemiştir. Genelkurmay bu belgelere her zaman el koyma hakkına sahiptir. Bunun için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı vasıtasıyla evi aranır, belgeler alınır. Bunda hiçbir sakınca yoktur.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca verilen bir emirle Kazım Karabekir Paşa'nın Erenköy'deki köşkü, Cafer Tayyar Paşa ve kardeşi gibi yakın arkadaşlarının evleri arandı. Ele geçirilen belgeler çuvallara doldurularak getirildi. Bu belgeler Genelkurmay'da bir heyet tarafından incelendi. Mevcut belgelerin içeriğini öğrenen Atatürk şu emri verdi: Bu belgelerin elinden alınmasına kesinlikle gerek yoktur. Derhal kendisine iade edilsin. Askeriye ile ilgili olanlara da Genelkurmay karar versin. Ve ekledi: Önemli dediğiniz belgelerin bunlardan ibaret ve kitabın içeriğinin de bu şekilde olduğunu bilseydim, ne kitapların satın alınmasına ve ne de belgelere bu şekilde el konulmasına izin verirdim. İsmet İnönü'nün başbakanlık yaptığı zamanlarda Atatürk'ün Çankaya sofrasında kararlar alıp vekiller ve bakanlar değiştirmesine İsmet İnönü biraz bozulur ve bazı tepkiler verir. Şimdi onunla ilgili anıları anlatıyor Kılıçeli. O akşam sofrada İsmet Paşa'dan ve bakanlardan başka kimse yoktu. Atatürk o gece neden bilmem alkol almıyor, ıhlamur içiyordu. Çeşitli konularda konuşulurken söz birden tarıma intikal etmişti. Atatürk, Ziraat Vekili Muhlis Bey'in çalışmalarından memnun değildi. Sık sık bize şöyle derdi: Bu beceriksiz adamı İsmet Paşa niçin tutar bir türlü anlayamıyorum. Belki o gün çiftlikte yine Tarım Bakanı hakkında bir şeyler dinlemiş veya konuşulmuştu ki sofrada İsmet Paşa'nın yüzüne karşı memnuniyetsizliğini açıklayıverdi. Tarım politikasından memnun değilim. Bakanınız olumlu hiçbir şey yapmıyor. Buna bir çare düşünmelisiniz. Atatürk bu gibi ve hatta bundan daha sert uyarıları sofrada, sofra dışında herkese, hatta İsmet Paşa'ya bile gerek gördüğünde yapar. Fakat bütün bunlar hiçbir zaman bir sorun oluşturmaz, sorun haline getirilmezdi. Atatürk'ün kendine özgü tavırlarla yaptığı bu uyarılar bir emir kabul edilirdi. Fakat İsmet Paşa Atatürk'e karşı çok dolu, bir de Anadolu Kulübü'nde içtiği viskinin etkisiyle olacak ki ilk kez hiddetini gizleyememiş ve aylardan, belki yıllardan beri biriktirdiği tepkiyi bir çırpıda sofranın ortasına döküvermişti. Atatürk'ün sözlerine karşı İsmet Paşa'nın herkesi hayretler içinde bırakan cevabı şu olmuştu: Haberim olmadan sürekli bakanlar istifaya mecbur ediliyor. Verdiğim bilgilere güvenilmeyerek sözlerim başkalarından soruşturuluyor. Devlet işlerine ait bütün kararlar sofrada alınıyor. Sorumsuzlar işe karışıyor. Bu gibilerden korkuyorum. Atatürk, İsmet Paşa'nın ilk kez cesaret ettiği bu çıkışı karşısında fena halde sinirlenmiş ama bunu belli etmeyerek yüzünde hafif bir tebessüm ifadesiyle sözlerini sonuna kadar dinlemişti. İsmet Paşa sözlerini bitirir bitirmez yüzünde yine aynı tebessümle ona döndü ve sakin bir sesle şunları söyledi: Ya, demek öyle. Demek devlet işleri hakkında sofrada, yani sarhoşlukla karar veriliyor demek istiyorsunuz. Öyle mi? Bu nasıl söz? Bu nasıl düşünce? Bu ne cüret? Amacını anlıyorum. Pekala. Sofracıya da hemen şu emri verdi: Beylerin önünden rakıları kaldırın. Şimdi yemek getirin. Sofrada tam bir sessizlik vardı. Atatürk'ün verdiği karşılıkla İsmet Paşa'nın birdenbire aklı başına gelir gibi olmuş ama iş işten geçmişti. Atatürk hiç konuşmadı. Derin bir sessizlik içinde yemek yendi. Atatürk, "Haydi arkadaşlar, hepinizi bırakayım, gidin dinleniniz," diyerek sofrayı dağıttı ve konuklara veda ederek yukarı çıktı, yattı. Bundan sonra da İsmet İnönü ve Atatürk arasında soğukluk başlar ve öyle devam eder Atatürk'ün ölümüne kadar. Bunca yıldır beni tanıyamamış. Yine Atatürk ve İsmet İnönü hakkında. Atatürk öfkelendikçe anlatıyor, anlattıkça öfkeleniyordu. Herkes adeta yarının ne olacağından emin olamayacak hale geldi. Gezilerde, küçük memurlardan tutun da yüksek bürokratlara, köylüsünden tutun da şehirlisine kadar herkesten şikayet üstüne şikayet. Şimdi bir de bana kararların sofrada verildiğinden söz ediyor. Cürete bakın. Onun bütün hataları, bütün falsoları meclislerde mi düzeltilmişti? Ama kabahat yine bende. Konuşmalarımda her fırsatta ve sürekli ondan söz ettim. Adamı göklere çıkardık. Tabii şımardıkça şımardı. Sonunda adeta mütehakkim bir tavır almaya kadar işi azıttı. Elimden gelse, korkak olmasa ihtimal dikta ettirmeye bile kalkışacaktı. Gittiği yol buydu. O bilmiyordu ki biz bu memleketi kurtarmak için icabında padişahın da,
Halifenin de hatta dağdaki eşkıyanın bile yardımına başvurmuştu. Benim kendisi hakkında söylediklerimin, yazdıklarımın sebebini bilmiyor gibiydi. Ben onu övdükçe o gerçekte öyleymiş gibi haller takınmaya, adeta benim karşımda bile bir kahraman rolü oynamaya başladı. Haklıydı, çünkü artık rakibi kalmamıştı. Celal Bey'i niçin çekemiyordu? Niçin onun eserlerini hırpalamaya çalışıyordu? Güya ben bütün bu hareketlerinin ve niçin böyle hareket ettiğimin farkında değildim. Şaşarım onun aklına. Kendisini artık tamamen işten uzaklaştıracağım. Serbest bırakacağım. Karar yerinde olmuştur. Atatürk'ün üzüntüsünü ve acısını yakından gördüğüm halde sırasını getirerek kendisine yatıştırmaya çalıştım. Paşam, zat-ı devletlerinize bağlı bir arkadaşınızdır. Bir hata işlemiş olabilir. Kötü niyetine imkan ve ihtimal yoktur. Af buyurunuz. Bir aralık şunları da söylemeyi ihmal etmedim. Paşam, şimdi sizin teveccühünüzü kaybettiğini anlayacaklar, İsmet Paşa'ya saldırmaya başlarlar. Devam edecektim ki Atatürk sözümü kesti. Ha, işte ben yaparım ama başkalarına yaptırmam. Böyle bir hareket için kimseye izin vermem. Müsterih olun. Biraz yumuşadığını hissetmiştim, şöyle dedim. Paşam, İsmet Paşa Heybeli'de oturuyordur. İzin buyurursanız eskisi gibi motoru ve mahiyetindeki güvenlik memurları kalsın. Vedit Bey'e de çok alışkındır. O da yanında bırakılırsa memnun olacaklarını zannediyorum. Başyaver Rusuhi Bey uzaktan başını sallayarak beni onaylıyor, söyle söyle demek ister gibi devam etmemi işaret ediyordu. Bir erdem ve vefa simgesi olan büyük insan şu emri verdi. Bunların hepsi yapılsın. Hatay meselesi benim şahsi davamdır. Başbakan Celal Bayar'ın önüne en önemli mesele olarak imzalanmış olan Hatay Anlaşması'nın uygulanması konusu gelmişti. Atatürk, Hatay meselesini bir milli mesele olduğu kadar şahsi bir prestij meselesi olarak da ele almıştı. Bu meselenin kendi istediği gibi çözümü, onun için bir idealin gerçekleşmesi kadar önemliydi. Hatay meselesini anlatmaya başlarken önce 1923 yılının Mart ayına dönmeliyim. Bir pazar günü Adana'ya gitmiştik. Atatürk o gün halkın olağanüstü tezahüratıyla karşılanmıştı. Bu gezide müşir üniforması taşıyordu. Kendisini candan bir sevgiyle karşılayanlar arasında kadınları ve kızları siyah matem kıyafetlerine bürünmüş bir de İskenderun heyeti vardı. Bu heyeti oluşturan siyah giysili kızlar ellerinde "bizi de kurtarın" cümleleri yazılmış pankartlar olduğu halde Atatürk'ün huzuruna çıkmışlardı. Kızlardan biri titrek bir sesle Gazi'yi ve çevresindekileri çok etkileyici bir konuşma yaptı. Kızın gözyaşları içinde söylediklerini dinleyen Gazi kendini zor tutuyordu. Fevkalade üzgündü. Kızcağızın söyledikleri Gazi'yi öylesine etkilemişti ki konuşma biter bitmez artık dayanamadı, üzgün ama hiddetli bir sesle "40 asırlık Türk yurdu ecnebi elinde bırakılamaz" dedi ve yürümeye başladı. Atatürk'ün bir müjde anlamındaki bu sözleri halkı büsbütün heyecanlandırdı ve sevindirdi. Yaşlı, genç, kadın ve kızlar Atatürk'ün çevresini sararak kimi elinden, kimi yüzünden öpüyor, kimi de bastığı yerden toz toprak alarak yüzüne, kucağındaki çocuğunun gözüne sürüyordu. Atatürk'ün bu kurtuluş müjdesine inanarak bütün gönülleri ve yürekleriyle ona dua ediyorlardı. Atatürk, halkın coşkun tezahüratı arasında istasyondan ayrılarak kendisine tahsis edilen Subhi Paşa konağına geldi. Hala genç kızın söylediklerinin etkisindeydi. Kıza verdiğim cevap belki impolitik oldu. Fakat gerçek budur. Nerede kalmıştık? Kitap kalın olduğu için ara verdim. İstiklal mahkemelerinin kuruluş nedenleri ve amaçları. Birinci Dünya Savaşı dünyanın yarısıyla birlikte Türkiye'yi de felakete sürüklemişti. Her şeyimizi yitirmiştik. Verdiğimiz şehit sayısı 500 binden fazlaydı. 400 bin kişi yaralanmış ve sakat kalmıştı. Yaklaşık 1 milyon 500 bin kişi kayıp, esir veya kaçaktı. Devlet otoritesi kalmamış, ülkenin her köşesinde çeteler oluşmuştu. Bu çeteler milletin canına, malına, ırzına saldırıyor, hatta eşkıyalıklarını ayaklanma boyutuna bile vardırıyorlardı. Türk milleti bütün bu olumsuzluklara, yokluğa ve yoksulluğa rağmen vatanını düşman işgalinden kurtarmak ve bağımsızlığa kavuşturmak için dişini tırnağına katarak ulusal kurtuluş mücadelesini başlatmıştı. Her şeyini yitirmiş, fakat inancını ve azmini yitirmemiş,
silahını elinden bırakmamıştı. Mustafa Kemal'in önderliğinde başlayan ulusal kurtuluş mücadelesi sadece topraklarımızı işgal eden dış düşmanlara karşı verilmedi. Düşmanla işbirliği yapan sarayla da dış güçlerin ve sarayın kışkırtması sonucu ortaya çıkan iç ayaklanmalarla da mücadele edilmesi gerekiyordu. Üstelik ayaklanmaların sadece bastırılması da yetmiyordu. Bunların sebepleri yok edilmeli, yeniden çıkmasına engel olunmalıydı. Bunun için de ihtilal metotlarına başvurmaktan başka çare yoktu. Anadolu'da 1919-1920 yılları arasında belli başlı 10 ayaklanma çıkmıştı. Şeriat devleti kurmak amacıyla Bayburt'un Harp kazasında 26 Ekim 1919'da başlayan Şeyh Eşref ayaklanması 24 Aralık 1919'da bastırılabildi. Konya'nın Bozkır ilçesinde 27 Eylül 1919'da yine gerici Delibaş ayaklanması oldu. İngilizlerin teşvikiyle biri 1 Ekim, diğeri 25 Kasım 1919'da olmak üzere iki kez Aznavur ayaklanmasıyla uğraşmak zorunda kalındı. 13 Nisan 1920'de Düzce ayaklanmaları, 15 Mayıs 1920'de bastırılmasında benim de rol aldığım Yozgat ayaklanmaları, 21 Mayıs 1920'de Zile ayaklanması, 2 Ekim 1920'de Konya ayaklanması başladı. Haziran 1920'de Milli Aşireti Doğu Anadolu'da bağımsız bir Kürdistan kurmak amacıyla ayaklandı. Yine bağımsız Kürdistan kurmak amacıyla Koçgiri Aşireti'nin 6 Mart 1921'de başlattığı ayaklanma 17 Haziran 1921'de bastırıldı. Milli mücadelenin başından sonuna kadar süren Pontusçuluk hareketinin amacı ise Rum Pontus devletini yeniden kurmaktı. Konya'daki Delibaş ayaklanması Mustafa Kemal'i çok üzmüştü. Ayaklanmanın bastırılmasından sonra Konya'ya gittik. Trenden inmedi. Şehrin ileri gelenlerini vagonda kabul etti. Olayın nedenlerini dinledi. Sonra belediyeye geldi. Meydanı dolduran halk kendisini çılgınca alkışlıyordu. Bu gönülden sevgiyi bir süre nemli gözlerle seyretti. Sonra arkasına döndü. Elindeki yanar sigarayı iki parmağının arasına almıştı. Bu saf ve tertemiz milleti kim ipsaat eder, ayrılık ateşi çıkarmaya çalışırsa iki parmağımın arasında böyle ezeceğim. Ve yanan sigara izmaritini iki parmağı arasında ezerek yere attı. İç ayaklanmalar özellikle Kuvayi Seyyare Komutanı Çerkes Ethem'in yardımıyla bastırıldı. Fakat bir ayaklanma bastırılıyor, arkasından başkası başlıyordu. Önemli bir sorun da asker kaçaklarıydı. Kaçak olayları 1. Dünya Savaşı içinde başlamış ve asker kaçaklarının sayısı 300 bini geçmişti. Asker kaçakları hırsızlık ve yağmacılık yapıyor, dolayısıyla asayiş ve güvenlik bakımından ciddi bir tehlike oluşturuyorlardı. Bu kaçaklar yakalanamıyor ve cezalandırılamıyordu. Yakalananlarsa keyfi ve hukuk dışı şekillerde cezalandırılıyordu. Refik Şevket'in de anılarında anlattığı gibi yakalanan kaçakların tek sıra dizilip her 10 kişiden birinin arkadaşlarının gözü önünde kurşuna dizilmesi şeklinde hukuk dışı yöntemlere rastlanıyordu. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti bu çeşit keyfiliklere ve kanun dışı yöntemlere son vermek, ulusal birliği, huzur ve güvenliği sağlamak zorundaydı. Bunu yapmadan ulusal kurtuluş mücadelesine zaferle sonuçlandırmak mümkün değildi. Meclisin açılmasından 2 gün sonra 25 Nisan 1920'de Karahisar-ı Sahip Mebusu Mehmet Şükrü Bey, meclisin kararlarına uymayan veya bu kararların aleyhinde bulunanların vatana ihanetle suçlandırılmaları gerektiği gerekçesiyle meclis başkanlığına 2 maddelik bir önerge verdi. Mebusların bir bölümü böyle bir kanunun çıkarılmasına karşıydı. Uzun tartışmalardan sonra 29 Nisan günü Hıyaneti Vataniye Kanunu ilk ihtilal kanunu olarak alkışlarla kabul edildi. Meclis bu kanunu çıkardıktan sonra 9 Mayıs 1920'de genel af çıkarılamayacağına karar vererek özellikle vatan hainlerini af kapılarını kapadı. 7 Haziran'da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak seyyar jandarma müfrezelerinin kurulmasına, 25 Haziran'da 1894-1899 doğumluların silah altına alınmasına, 26 Haziran'da da sıkı yönetim harp divanları kurulmasına karar verdi. Hıyaneti Vataniye Kanunu, sivil mahkemeler ve harp divanları tarafından uygulanıyordu. Fakat kanunun uygulanmaya başlamasından sonra 4 ay geçmesine rağmen beklenen sonuç alınamamıştı. Sarayın ihaneti ve Anadolu'daki otoritesizlik devam ediyordu. Asker kaçaklarının önü alınamamıştı. Ayaklanmaların arkası kesilmiyor, çeteler köy ve kazaları soymaktan bir türlü vazgeçirilemiyordu. Normal mahkemelerle sonuç alınamayacağı anlaşılmıştı.
Milleti temsil eden meclise karşı hükümet, millete karşı da meclis, karşılıklı olarak ağır sorumluluk yüklenmiş bulunuyorlardı. Dolayısıyla meclisçe ve hükümetçe ülkeye ve ulusa içten ve dıştan gelebilecek her türlü saldırı, ihanet ve suikasti durdurmak, cezalandırmak, ayaklanmalara ve propagandalara son vermek şarttı. İstanbul'dan gelen olumsuz propagandalar ordunun disiplinini, halkın moralini bozuyordu. Casusluk olaylarına karşı da uyanık olmak ve önlem almak gerekiyordu. Büyük Millet Meclisi'nin vatan topraklarını işgalden kurtarmak ve tam bağımsızlığa kavuşmak kararlılığını, milletin maddi ve manevi gücünü kırmaya çalışanlara karşı mücadele edilmeli, bunlar en ağır şekilde cezalandırılmalıydı. Büyük Millet Meclisi bu konuda da kararlıydı. Cepheden kaçanları, kaçma olaylarını kolaylaştıranları, kaçakları koruyanları, asker sevkinde ve toplanmasında güçlük çıkaranları, ordunun ve milletin maddi ve manevi gücünü kırmak isteyenleri şiddetle cezalandıralım diyordu. Sivil mahkemeler ve harp divanlarının olağanüstü dönemin ihtiyaçlarına cevap veremediği, ağır işledikleri, kanun ve usul bilmedikleri, adil olmadıkları söyleniyordu. Harp divanlarınca verilen cezalar suçun önemiyle bağdaşmıyordu. Hakimlerin hemen hemen hepsi medrese mezunu, hatta alaydan yetişmeydi. Ne hukuku biliyorlardı ne de kanunları. Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü durumu kavrayacak ve ona göre hareket edecek yetenekte değillerdi. Büyük Millet Meclisi sürekli çare arıyor, milletvekilleri çeşitli önerilerde bulunuyorlardı. Bu önerilerden biri de Doktor Tevfik Rüştü Aras'tan gelmişti. Tevfik Rüştü Aras, ihtilal mahkemeleri kurulmasını öneriyordu. Fransız ihtilalinde, diğer ihtilallerde de olağanüstü tehlikelere karşı olağanüstü kanunlar çıkarılmış ve mahkemeler kurulmuştu. Aynı yöntemi uygulamaktan başka çare yoktu. Konu mecliste günlerce görüşüldü ve tartışıldı. Kanun teklifi ihtilal mahkemeleri adıyla yapıldı. Refik Şevket Bey'in önerisine Doktor Tevfik Rüştü Bey'in de katılmasıyla mahkemelerin adı İstiklal Mahkemelerine dönüştürüldü. Büyük Millet Meclisi üyeleri milli hareket, şiddet ve direniş ister. Madem ki Büyük Millet Meclisi milletin iradesini temsil ediyor ve onun üstünde kuvvet yoktur, o halde memleketi savunan, direniş güçlerini temsil eden meclis, kendi içinden, üyeleri arasından bir hakimler heyeti seçerek kendi amacının gerçekleşmesine çalışsın görüşündeydiler. Yani İstiklal Mahkemelerinin hakimlerinin meclis üyeleri arasından seçilmesi isteniyordu. İstiklal Mahkemeleri ile ilgili bir bölüm daha. İstiklal Mahkemeleri nasıl çalışırdı? İstiklal Mahkemelerinin kararları kesindi ve temyizi yoktu. Mahkemeler Büyük Millet Meclisi'ne bağlıydı. Kararlarından dolayı sorumlu değillerdi. Kararların yürütülmesinde sivil ve asker bütün görevliler sorumluydu. İstiklal mahkemelerini ilgilendiren olayların tahkikatı önce hükümetçe yapılır, sonra düzenli bir dosya halinde mahkemeye devredilirdi. Konu mahkeme heyeti tarafından ayrıca incelenir ve noksanları tamamlandıktan sonra olayla ilgili olanların açık yargılamasına geçilirdi. Suçlular mahkemeye getirildikten sonra soruşturma memuru tarafından davalı hakkında ileri sürülen suç okunurdu. Davalı bu suçlamalara cevap verir, kendini savunurdu. Deliller karşılıklı olarak ortaya konur, tanıklar dinlenirdi. Mahkemeler kesin olarak açık yapılırdı. Gizli yapılmış tek bir mahkeme yoktu. Verilen karar da açık olarak okunurdu. Asker, sivil, bütün devlet memurları mahkemelerin verdikleri kararları derhal infaz etmekle yükümlüydü. Hükümler temyizi olmadığı ve derhal infaz edildiği için bu ağır sorumluluk karşısında dava kılı kırk yararcasına incelenirdi. Gazeteler bir gün önceden yapılacak duruşmalar hakkında bilgi verir, halkın ilgisini artırırdı. Halk duruşmaları ilgiyle izliyordu. Suçlular kısa sürede yargılanıyor ve halk önünde cezalandırılıyorlardı. Bu açık bir ibret oluyordu. Verilen kararlar mahkemelerin kendi bölgelerine ve diğer istiklal mahkemeleriyle Meclis, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili yerlere bildirilir. Gazeteler bunları yayınlamakla zorunlu tutulurdu. İstiklal mahkemeleri görev bölgelerine geldikten sonra bölgenin asker ve sivil idarecileriyle ilişki kuruyor, diğer mahkemelerin ellerinde bulunan ve kendi konularını ilgilendiren davaların dosyalarını devralıyorlardı. Bu hangi bölümmüş? Yine İstiklal Mahkemeleri ile ilgili. 1920 Eylül'ünden 1922 Temmuz'una kadar İstiklal Mahkemelerinin önüne toplam 59.164 sanık çıkarıldı.
Mahkemelerde yargılanarak beraat edenlerin oranı %20, hakkında verilen idam cezası uygulananların toplam yargılananlara oranı ise %1,7 dolayındaydı. Yani İstiklal Mahkemeleri yargıladığı insanların %1,7'sini idam etmiş. Laiklik adam olmak demektir bölüm. Paşam, din gerekli bir şey midir diye soruyor öğretmenin biri Atatürk'e. Hilafetin kaldırılması iyi mi olmuştur diye devam ediyor. Atatürk yine sakin bir tavırla bu soruyu da cevaplandırıyordu. Din gerekli bir kurumdur. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki din Allah'la kul arasındaki bağlılıktır. Softa sınıfının din simsarlığına izin verilmemelidir. Dinden maddi çıkar sağlayanlar menfur kimselerdir. İşte biz bu duruma karşıyız ve buna izin vermiyoruz. Din ticareti yapan bu gibi insanlar saf ve masum halkımızı aldatmışlardır. Bizim ve sizin asıl mücadele ettiğimiz ve edeceğimiz bu kimselerdir. Hilafete gelince, işin garibi bazı arkadaşlardan özellikle dışarıdan bana hilafet teklifleri gelmiştir. Siz halife olunuz demişlerdir. Ben bu tekliflere daima gülerek cevap verdim. Hilafet gereksiz, hatta zararlı bir kurum haline gelmişti. Bundan beklenilen amaçlar gerçekleşmemiştir. Dünya Savaşı'nda gördük. Müslümanlar halife ordularına karşı savaştılar. Halife ordularını Suriye'de arkadan vuranlar oldu. Bunlar aynı halifeye karşı gönderilen Türk askerlerini şehit etmişlerdir. Hilafet yararlı konumunu korusaydı, İslam dünyasının buna sahip çıkması, saygı göstermesi gerekirdi. Dinle hilafeti birbirinden ayırt etmek gerekir. Birincisi ne kadar yararlıysa ikincisi de o kadar gereksiz olmuştur. Hilafeti kaldırdığımız günden beri kimsenin buna sahip çıkmaması, Müslüman dünyanın halifesiz de yürüyeceğine ve yürümekte olduğuna en güzel örnek değil midir? Atatürk'ten bazı kesimlerin neden nefret ettiğini örneklerinden biri bu da herhalde. İran Şahı Atatürk'e benim birader derdi. Atatürk'ü görüp onunla görüşüp de ona hayran olmamak, ona canla başla bağlanmamak acaba mümkün müydü? O cezbeder, ikna ederdi. Onun için nice krallar, şahlar, emirler, yabancı edebiyatçılar, yazarlar, devlet adamları ziyaretine gelmişler. Hepsi de aynı hayranlık hisleriyle yanından ayrılmışlardı. İngiliz kralı geldi. Bütün protokol kurallarını bir yana bırakarak kendisiyle görüştü. Atatürk'e Madame Simpson'ı tanıştırdı. Madame Simpson da aynı hayranlık duyguları içindeydi. Yugoslavya kralı Alexander da geldi. Atatürk'ün evrensel görüş ve düşüncelerinden yararlanmak için kendisiyle görüşmek istedi. Protokol kurallarını bir yana bırakarak hariciyelerine şu emri verdi. Protokol formalitelerini bir yana bırakınız ve beni bir an önce bu şahsiyetle görüştürünüz. Kral Alexander Dolmabahçe rıhtımında Atatürk tarafından karşılandı. Saraydaki meşhur Somaki Oda'da yapılan 20 dakikalık görüşmede Balkan Paktı'ndan günün bütün siyasi sorunlarına kadar her konuda tam bir görüş birliğine varıldı. Aralarında hemen samimi bir dostluk oluştu. Kraliçenin de katıldığı akşam yemeği çok samimi havada geçti. Bu özel akşam yemeğinde Nuri Conker'le ben de hazır bulunmuştuk. Kral Atatürk'e İsmet Paşa ile nereden arkadaş olduklarını sordu. Atatürk şu cevabı verdi. Savaş meydanlarından. Kral Atatürk'e o derece hayran olmuştu ki onun elini iki elinin arasına alarak samimi ve masum bir soru daha sordu. Ya benimle ne zaman arkadaş olacaksınız? Atatürk ciddi ve vakur bir tavırla cevap verdi. Arkadaşlarımız deja başlamıştır. Bunun devam etmesine ve gelişmesine çalışacağım. Yugoslavya Kralı Alexander baş başa konuştuğu Atatürk'e bir ara yavaş sesle şöyle seslenmiş. Size bir sır ifşa edeyim Ekselans. Eğer bazı Avrupa devletlerinin vaatlerine aldanmış olsaydım Yunanlıların yerine Anadolu'ya biz çıkacaktık. Atatürk gülerek kralın omzuna okşadı. Geçmiş olsun majesteleri. İran Şahı, Irak Kralı, Ürdün Emiri hep aynı şekilde dostluk bağlılıklarıyla ülkelerine döndüler ve bu dostluklarını sonuna kadar devam ettirdiler. Hele İran Şahı Rıza Pehlevi Atatürk'e o kadar sevgiyle bağlanmıştı ki benim birader derdi. Birlikte İzmir'e gidiyorduk. Tren Alaşehir civarına gelmişti. Şah kalkmıştı. Atatürk ise henüz uykudaydı. Halk davul, zurna ve mızıkalarla istasyonları doldurmuştu. Şah Atatürk rahatsız olmasın diye tren penceresinden eğilerek halka şöyle seslendi. Benim birader uyuyor. Rahatsız etmeyesiz, susasız. Şah'ın bu isteği üzerine davullar, zurnalar ve mızıkalar sustu.
Uşak istasyonuna gelmiştik. Sarıklı, cübbeli bir kişi Halk Partisi'nin adamı olarak kendini takdim etti. Laik bir ülkede böyle kıyafetin ancak dini görev sırasında giyilmesi kanun gereğiyken bu kişinin bu kıyafetle görünmesini Atatürk beğenmedi. Uzanarak ve elleriyle işaret ederek başındaki sarığı çıkarmasını isterken öteki pencereden Şah uzandı, hocanın başındaki kalpağı çekip aldı. Atatürk trende Salih Bozok, Nuri Conker ve beni arkadaşlarım diye takdim edince Şah bize dönerek şöyle demişti. Anladım. Sizler çok bahtiyar kişilersiniz. Atatürk'e veda ederken söylediği son söz ise şu olmuştu. Biraderim, bilesiz ki Şark'ta bir kolordu kumandanınız vardır. Afgan kralı Emanullah Han'ın hayranlığını da anlatmam gerekiyor. Atatürk'e o kadar inanmış, ona o kadar bağlanmış, dost olmuştu ki tahtından çekildikten sonra da bu dostluğu ve hayranlığı devam ettirmişti. Atatürk'ün ölümünü haber alır almaz Roma'dan kalkıp İstanbul'a gelmişti. Onun cenaze törenindeki hali Atatürk'ün arkasından akıttığı gözyaşları yürek yakıcıydı. Krallardan, şahlardan, emirlerden başka Heriyotlar, Emil Ludwigler, Mareşal Voroshilovlar, MacArthur'lar Atatürk'ten hep hayranlıkla ayrılmışlardı. Atatürk'le yaptığı görüşme Heriyot üzerinde öylesine hayranlık yaratmıştı ki bunu her fırsatta anlatmayı adeta kendine bir görev sayıyordu. Bir kitabında şöyle diyordu. Atatürk gibi milletiyle kaynaşan, onun için savaşan, onun için ıstırap çeken ve birçok engele rağmen onu asıl alın yazısının gerçekleşmesine sevk eden bir şefe tarihte az rastlanır. Başka bir yazısında da şöyle diyordu. Bu eski kurmay subay, bu Westonlu general bize Kant okulundan bir filozof gibi görünüyor. Atatürk'le ilgili daha önce hiç duymadığım bazı şeyler anlatıyor burada da Kılıç Ali. Yani kelimesini çok kullanırdı. Atatürk'ün bazı kelimeleri kendine özgü bir telaffuz şekli vardı. Mesela tabancaya tapanca, kırbaca kirpaç, henüze henüz, muhakkaka muhakkaka. Özellikle bu kelimeyi çok beğenir, yeni dil teorisinde muhakkak kelimesinin bu şekilde değiştirilmesini isterdi. Yoğurda da yoğurt, sarhoşa sarhoş derdi. Yani kelimesini çok kullanırdı. Özellikle uzun açıklamalarda bulunanların sözü uzatmaması için yani diyerek muhatabını sadede davet ederdi. En ağır kelimesi ebleh yerine geçen hebebneka idi. Kelimeleri dikkat ederek tam heceleriyle telaffuz ederdi. Dil kurultaylarının birinde özel bir komisyon toplantısında tartışma yapılıyordu. Toplantıda konuşanlardan birine Atatürk takıldı. Çok renneli konuşuyorsunuz. Yani R'leri yutarak konuşuyorsunuz. Atatürk'ün takıldığı kişi de güzel bir karşılık verdi. Evet paşam ama siz de çok ağdalı konuşuyorsunuz. Atatürk bu cevaba kahkahalarla gülmüştü. Bu kişi yanılmıyorsam eski Giresun milletvekili Hakkı Tarık Bey'di. Ve uzun bir şekilde Atatürk'ün hastalık süreci ve çektiği sağlık sorunları ile en sonunda da ölümünü anlatıyor. Ölüm döşeğinde çenesi bağlanmış yatarken. Atatürk'ün vefat ettiği gün Dolmabahçe Sarayı'nın içi adeta bir ibret manzarası gösteriyordu. Bizler üzüntümüzden kahrolurken, ölüm haberini alınca kalbini ateş ederek intihara teşebbüs eden aziz arkadaşımız Salih Bozok kanlar içinde yatıyordu. Saray aniden boşalıvermiş, birkaç arkadaş acımızla ve derdimizle baş başa kalmıştık. Tıpkı tarihte gördüğümüz gibi bir yanda padişahın hasıra sarılmış cenazesi, diğer yandaysa kılıç alayı töreni hazırlıkları gibi bir hava istiyordu. Aziz Atatürk ölüm döşeğinde, sakin ve hareketsiz, çenesi bağlanmış yatıyordu. Onu öylece bırakıp sarayı terk edenler, açılacak olan yeni döneme göre durumlarını sağlamlaştırmaya koşuyor ve bununla uğraşıyorlardı. Ankara'da Cumhurbaşkanı seçimi, yeni başbakan ve bakanlar kurulunun atanması telaşı vardı. Bütün Cumhurbaşkanlığı memurları hemen Ankara'ya çağrılmışlar, zavallı Hasan Rıza Soyak yapayalnız kalmıştı. Sarayı ne arayan ne soran kalmıştı. Bu acı manzara karşısında isyan etmemek mümkün değildi. Ankara telefonla bulundu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Baki Bey'den bu acı durumu Başbakan Celal Bayar'a intikal ettirmesi istendi. Bu telefon görüşmesinin üzerinden bir saat kadar süre geçmişti ki sarayda bir faaliyet başladı. Ordu müfettişlerinin cenaze töreni hazırlıklarıyla görevlendirildikleri bildirildi. Üniformalı subaylar Atatürk'e saygı nöbeti tutmaya başladı. Bu hazırlıklar sırasında Cemil Cahit Paşa'nın yaptığı hizmetleri şükranla anmak isterim.
Paşa, Atatürk'ün aziz naaşının büyük bir özenle nakli için neler yapmadı, nasıl didinmedi ki? Atatürk'ün mübarek tabutunu sırtında götürdü denecek bir derecede gayret gösterdi. Durum ne olursa olsun artık hiçbir şey önemli değildi. Çünkü artık Atatürk yoktu. Atatürk'ün sırdaşı Kılıç Ali'nin anılarında dikkatimi çeken bazı bölümleri paylaştım sizlerle. Bir başka kitapta görüşmek üzere, hoşça kalın. Dinlediğiniz için teşekkürler.